Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şerbetini tam çeken çıtır çıtır baklava tarifi paylaşıyor olacağım. Bu baklavayı yapmak gerçekten çok kolay. Şekline ve lezzetine bayılacaksınız. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz baklavanın tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak şerbetimizi hazırlamakla başlayacağız. Şerbetimiz buz gibi soğuk olması gerekiyor. Tencerenin içerisine 2,5 su bardağı şeker, 2,5 su bardağı suyu ekliyorum. Çeyrek limonun suyunu sıkarak kabuğuyla birlikte içerisine atıyorum. Ocağımızın altı yüksek ateşte. Şerbetimiz kaynayana kadar arada bir karıştırıyoruz. Böylelikle tenceremizin tabanına şekerimiz yapışmayacak. Şerbetimiz kaynamaya başladı. Altını kısıyoruz. 15 dakika boyunca bu şekilde kaynatıyoruz. 15 dakikanın sonunda kıvamı oldukça güzel oldu. Şöyle bir karıştırdıktan sonra soğuması için ocağımızdan alıp kenara koyuyoruz. Bu tarifimde 1 su bardağı fındık kullandım. Fındıkları rondonun içerisine koyuyorum. Çok ince olmayacak şekilde rondodan geçiriyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Rondodan geçirmiş olduğum fındıkları başka bir kabın içerisine koyuyorum, kenara alıyorum. Tarifimde 18 adet baklavalık yufka kullandım. 18 adet baklavalık yufkayı ayırıyorum. Tezgahın üzerine koyduktan sonra 3 eşit parçaya bölüyorum. Baklavalık yufkaları kestikten sonra kesinlikle bezin arasına koyuyoruz. Aksi halde baklavalık yufkalarınızda kuruma olur, şekil veremezsiniz. 2 adet baklavalık yufkayı alıyorum, tezgahın üzerine koyuyorum. Diğerlerinin kurumaması için bezin altına koyuyorum. Tezgahın üzerine yufkayı açarak güzelce düzeltiyorum. Üzerine rondodan geçirmiş olduğum fındıklardan biraz serpiştiriyorum. Ben fındık kullandım. Sizler isterseniz ceviz ya da fıstık da kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Uç kısmından başlayarak küçük küçük büzdürüyorum. Diğer uç kısma geldikten sonra iki kenarını ortaya doğru birleştiriyorum ve ters çeviriyorum. Böylelikle baklavamıza şekil vermiş oluyoruz. Yuvarlak tepsinin içerisine diziyorum. Tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Bu baklavada çok az malzeme kullanarak çok fazla misafir ağırlayabilirsiniz. 18 adet baklavalık yufkadan bir tepsi baklava hazırlıyoruz. Baklavalık yufkalarımızın hepsini bu şekilde hazırlayarak tepsiye diziyoruz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın.
Yufkalarımızın hepsine şekil vererek tepsiye dizdik. 75 gram tereyağını erittim. Ilıdıktan sonra içerisine yarım çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. Bu yağın hepsini fırça yardımıyla baklavalarımızın üzerine dökeceğiz. Fırınımızı da 180 derece alt üst ayara açtık. Baklavalarımızı sıcak fırına koyacağız. ...30 dakika boyunca baklavalarımızı sıcak fırında pişiriyoruz. 30 dakikanın sonunda fırınımızdan çıkartıyoruz. Hala çok sıcakken baklavalarımızın üzerine şerbeti dökmüyoruz. 10 dakika boyunca ilk sıcağının çıkmasını bekliyoruz. 10 dakikanın sonunda buz gibi soğumuş olan şerbetimizi baklavaların üzerine döküyoruz. Baklavalarımızı 3 saat boyunca şerbetle bekletip hemen servis edebilirsiniz. 3 saatin sonunda şerbetini güzelce çekti. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Sizlere bir de bu leziz baklavanın iç dokusunu göstermek istiyorum. Baklavaları servis tabağının içerisine aldıktan sonra istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben üzerine biraz parça fıstık serpiştiriyorum. Sizler isterseniz fındık, ceviz istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de her zaman söylediğim gibi aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Çıtır çıtır şerbetini tam çeken baklavalarımızı yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Siz bu baklavanın son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle afiyetle kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.